Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yumuşacık, süper lezzetli Ramazan pidesi yapmak ister misiniz? Hadi birlikte yapalım. Yapımı oldukça kolay. 1 su bardağı ılık su. Su bardağı ölçüm 200 mililitre. 1 su bardağı ılık su, süt pardon. Mutlaka ılık olsun. 1 paket kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle elimizle maya eriyene kadar karıştırıyoruz. Mayamız tamamıyla eridi. 1-2 dakika bekledim. Şimdi 1 yemek kaşığına yakın tuz, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, yumurtanın sarısını üzeri için, beyazını da hamurumuza kullanıyoruz. Bir yumurtanın akı. Şimdi iyice karıştırıp artık unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Ununuzun hepsini birden boşaltmayın. 4,5 su bardağı unum var benim burada. Şimdi bakalım kıvamına göre. Undan una farklılık gösterebiliyor. Ona göre eksiltiriz veya çoğaltırız unumuzu. Şimdi hamurumuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Böyle benim gibi eldiven giyerseniz hamuru yoğurmak daha kolay oluyor arkadaşlar. Eldiven büyük kolaylık hamuru yoğurmada. Toplamda 4,5 su bardağı unum vardı. Hepsini kullandım. Şimdi 5. bardaktan kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet yumuşacık, ele yapışan bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Sert olmayacak, kulak memesi yumuşaklığında hamuru yapacağız. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Şimdi tezgaha alıyorum. Benim kolayıma geliyor arkadaşlar. Tezgahta daha kolay yoğruluyor hamur. Tezgahımı unladım. Şimdi biraz da burada yoğuracağım. Toplamda bir 5-6 dakika hamurumu iyice yoğurmuş olacağım. Gördüğünüz gibi tezgahta çok güzel toparlanıyor hemen. Hafif ele yapışan bir hamur, yumuşacık. Gördüğünüz gibi. Hamurunuzu 5-6 dakika boyunca yoğurdum arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatıyoruz ve mayalanmasını bekliyoruz. Hamurumuz yeterince mayalandı arkadaşlar. İyi bir hamur elde etmek istiyor iseniz mutlaka mayalanmasını güzel yapmanız gerekiyor. Birinci kural güzel yoğurmak hamuru, ikincisi de mayalandırmak. Gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. Şimdi tezgahımızı alıyoruz. Elime şöyle biraz sıvı yağına batırıyorum ve tezgahın üzerine alıyorum. Biraz yapışıyor ama o sorun değil. Hafif yağlarsak o da yapışmayacaktır. Şimdi 2 eşit parçaya bölelim hamurumuzu. Ve havasını iyice alalım. Gördüğünüz gibi gayet yumuşacık bir hamurumuz var.
Aynı şekilde bu parçayı da yapıyoruz. Şimdi tepsimizin üzerine yağlı kağıdımızı serdik. Hafif böyle bir galeta unu serpiyorum. Siz dilerseniz un da kullanabilirsiniz galeta unu yerine. Yapışmasın diye. Ve birinci hamurumuzu alıp eşit bir şekilde yuvarlak yaparak yayıyoruz. Gördüğünüz gibi artık ele de fazla yapışmıyor. Tepsinin üzerinde biraz kaydı. Ben de tezgah aldım arkadaşlar. Açtım, formunu verdim. Şimdi tepsime alıyorum. Ve ikinci pidemi de bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi de arkadaşlar o pide formunu vermeye başlıyorum. Elimi hafif böyle yağ dokundurdum parmaklarımı. Parmaklarımızla böyle iyice bastırıyoruz. İstediğiniz gibi form verebilirsiniz. O size kalmış. Bunun da şeklini böyle verdik. Şimdi üzerlerini örtüp tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Yarım saatin sonunda tekrar mayamız geldi arkadaşlar. Ben bir tane yumurta sarımız vardı. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve karıştırdım iyice. Elimle tekrar biraz daha form veriyorum. Çünkü mayası geldiği için kabardı. Ve pidemizin güzel görünmesini sağlayan da bu verdiğimiz formlar. Fazla da mayasını yok etmeden yumuşak hareketlerle yumurtamızı da sürelim üstüne ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pidemizi pişirelim. Pidemiz çok çabuk pişecektir. 20-25 dakikada sanırım. Onun için kontrol etmeyi unutmayın. Yumurtamızı sürdük. Şimdi biraz çörek otu istediğiniz miktarda dökebilirsiniz. Ve biraz da susam. Ve pişirmeye gönderiyoruz. Pidemizi fırınımızın alt bölümüne yerleştiriyoruz. Ortasına değil, daha alt kısmına, altı da güzel şekilde pişsin diye. Pidemiz kabardığı için tekrar yeniden tazeliyorum şekillerini.
İkinci pidemiz de pişti. Yeni çıktı daha fırından bu. Öncekini size göstereyim. Alt üst muhteşem oldu. Bu da öyle görüyorsanız. Şahane yumuşacık pidelerimiz oldu. Bu soğumuştu. Size bundan biraz böleyim. Göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pamuk gibi şahane pidelerimiz oldu. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.